Kalça kırıkları çoğunlukla yaşlılarda olup genellikle de basit bir düşme sonrası femur kemiğinin üst ucunda olan kırıklardır. Yaş ilerledikçe görülme sıklığı da artar. 1990'da küresel olarak yıllık kalça kırığı vaka sayısı 1 milyon 300 binde ve bunun 2050'ye kadar 7 ila 21 milyona çıkacağı tahmin ediliyor. Osteoporoz erken yaşta başladığı için bayanlarda çok daha sıktır. Tıbbın dahili bilimleri insan ömrünü uzattıkça her geçen sene artan nüfustan bağımsız olarak daha fazla oranda kalça kırığı görülüyor. Bu kırıklarda sakatlık ve ölüm riski hatırı sayılır derecede vardır. Bu riskleri azaltmak için büyük çoğunluğu ameliyat edilerek tedavi edilir. Acile kalça kırığı geldi dendiğinde iki farklı kırık aklımıza gelir. Femur boyun kırıkları ve trokanterik kırıklar. Tedavi yöntemleri, rehabilitasyonu, riskleri ve sonuçları tamamen birbirinden farklı olan bu iki kırıktan bu videoda femur boyun kırıklarını anlatacağım. Yaşlılarda basit düşmeler sonrası hastanın ağrıyla birlikte basamaması durumunda kalça kırığından şüphelenilmesi gerekir. Hastanın kırık olan bacağı diğer tarafa göre kısalmış ve dışa dönmüştür. %5'inde düşme olmadan da kırık olduğunu bilerek basamayan ağrılı hastanın acile götürülerek filmlerinin çekilmesi gerekir. Büyük çoğunluğunda direkt grafilerle tanı konur. Tam ayrılmamış kırıklarda acilde bir şey yok denmiş olabilir. Fark edilemeyen bu tip kırıkların oranı %2 ile 10 civarında olduğunu bilmenizde fayda vardır. Yani hastanız eve gönderilmiş olsa bile 1-2 gün sonra hastanızın ağrısı hala devam ediyor ve yük veremiyorsa tekrar hekime gitmenizde fayda vardır. Bu defa tanı tomografi veya MR ile konabilir. Hep yaşlılardan bahsediyoruz ama gençlerde de trafik kazası, motosiklet kazası, yüksekten düşme gibi yüksek enerjili bir travma ile olabilmektedir. Femur boyun kırıkları neredeyse hemen her zaman ameliyat ile tedavi edilir. Zaten ameliyat edilmese de kaynamaz. Ameliyatı kaldıramayacak kadar genel durumu kötü olan hastalar için sonuçlarına katlanarak ameliyat edilmemesi tercih edilebilir. Bunun dışında yürüme ihtimali düşük olan hastalarda bile hiç olmazsa yatak içi bakımı ve konforlu oturabilmesi için ameliyat gerekir. Ameliyat edilmeyenlerde yatak yaraları açılıp yatalak olmaya bağlı bacak damarlarında pıhtı oluşup akciğer embolisi sonrası sonuç ölümcüldür. Bu süreç aylar sürebilir ve hasta için büyük ıstıraptır. Bu yüzden hastanın tıbbi durumu hazırlanabilir ise hastaneye kabulünden sonraki 48 saat içinde ameliyatının yapılması hayat kurtarıcıdır. Size bu bölümde femur boyun kırığının neden farklı olduğunu anlatayım. Kemik ciddi kanlanması olan canlı bir dokudur. Kalbin pompaladığı kanın %10'u kemikleri besler. Kırık olduğunda kırık iyileşmesinin iki canlı dokunun yara iyileşmesi gibi düşünebilirsiniz. İşte bu noktada femur boyun kırıkları diğer kırıklardan farklılık gösterir. Femur boynu anatomik olarak eklem kapsülü içindedir ve femur başının kanlanmasının neredeyse hepsi femur boynunu yalayarak giden damarlar tarafından sağlanır. Bu bölgede kırık olduğunda femur başı kıkırdak ile kaplı olduğundan başka belirgin bir kan damarı da olmadığı için bu damarlar çoğunlukla yırtılır. Artık cansız bir femur başı ile karşısında kanlanması iyi olan bir femur kemiği kalır. Madem kırık iyileşmesini bir yara iyileşmesi olarak kabul etmiştik, doğal olarak bu yaranın iyileşmesi çok zordur. Bir de kırık ayrılmış ise daha da imkansız hale gelir. İşte tam burada hastaları ikiye ayırıyoruz. Genç hastalar için protez iyi bir seçenek olmadığından kırığı her durumda kaynatmaya çalışırız. Burada genç hasta dediğimiz hasta grubu 65 yaşın altında olan aktif hastalardır. Bu hastalarda ameliyathanede kırık, mümkünse kırık hattı açılmadan röntgen kontrolünde yerine yerleştirilip genelde 3 adet vida ile vidalanır. Burada gördüğünüz gibi önce röntgen kontrolünde kılavuz bir tel gönderilir. Yeri doğrulandıktan sonra buna paralel 2 tane daha tel gönderilip bunların üzerinden bir matkap ile delikler açılarak kalıcı vidalar yerleştirilir. Kırık yerine yerleşmez ise eklem açılarak açık olarak yerleştirilir. İşin kötü yanı bu bölge kırıkları çok yavaş kaynayıp eğilme kuvvetlerine de maruz kaldığından bacağa basma ve tam düzelme 12 aya kadar uzayabilir. Yine de kaynamama %10 ve femur başının kanlanması bozulduğu için çökme %27'dir. Kaynamadığı takdirde kaynatmaya yönelik farklı ameliyatlar ve son seçenek olarak da protez seçeneği olabilir. Femur başında çökme olduğu takdirde de yine protez gerekecektir. Yaşlılardaki yani 65 yaş üzerindeki hastaların kırıkları ayrılmamış ise biraz önce söylediğim şekilde tedavi edilir.
Yine de 9 ay gibi bir sürede kaynamamaya bağlı %10 civarında protez cerrahisine dönüş olur. Kaynayanlar ise %70 ihtimalle kırık öncesindeki eski hallerine dönebilirler. İleri yaş yani 65 yaş ve üstü ayrılmış kırıklar bu kırıkların büyük çoğunluğunu oluşturur. Ayrılmış femur boyun kırıkları için ise protez en doğru seçenektir. Bu hastalar yaşlarından dolayı ikinci ameliyatları kaldıramayacağı için ve yaklaşık 2/3'ü kaynamayacağından hastayı bir an önce tam ağırlık vererek ayağa kaldırabilmek ve kas atrofisi, bacakta pıhtı oluşumu gibi sorunları en aza indirebilmek için kırık olan femur başı çıkarılıp protez cerrahisi yapılır. Hayat beklentisi uzun olmayan hastalarda sadece femur tarafı değiştirilse de daha aktif hastalarda metal başın yuvada tahribat yapabileceği için yuvaya da protez konması tedavinin ömrünü uzatır. Yani total kalça protezi uygulanır. Bu ameliyat sonrası hastalara genelde tam ağırlık vererek yürümesini söyleriz. Kalça kırıkları konusuna biraz önce başlarken sakatlık ve ölümden de bahsetmiştim. Hiç hoş olmasa da kalça kırıkları maalesef sorunludur. Bu hastaların yaklaşık yarısı iyileşseler bile eski seviyeyi kazanamaz ve bir şekilde koltuk değneğine veya yürütece bağımlı hale gelirler. Yine bu hastaların ameliyat sonrasındaki bir yıl içindeki ölüm oranları %30'lar civarındadır. Bu yüksek oran kırığın kendisinin ölümcül olmasından değil, aslında bir şeylerin ters gitmeye başladığının ilk göstergesi olarak kalça kırığı oluşmasındandır. Yani hastanın düşüş sebebi vücuttaki yaşlanmanın ilk göstergesi olarak nörolojik problemler, kalp ritim bozuklukları, denge problemleri, beslenme bozuklukları, kas gücü zayıflıkları gibi bir takım problemlerle kendini gösterir. Kırığa ait problem ameliyat ile düzelmiş olsa bile devamındaki aylarda vücut genel durumdaki bozulma yavaş yavaş ilerler. Yaşlanmanın doğal bir süreç olduğunu biliyoruz. Ama bundan mümkün olduğunca az zarar görüp sağlıklı bir hayat geçirebilmek için beslenmemize dikkat etmeli, egzersizimizi yaparak kas gücündeki azalmaya izin vermemeliyiz. Yine egzersizlerle kemik yoğunluğunun kaybına izin vermeyip dengeye yönelik egzersizlerle de düşmeden uzak durmaya çalışmalıyız. Egzersiz ve yaşlılık ile ilgili konuyu bir önceki videomda da anlatmıştım. Bir sonraki videomda da daha ileri yaşlarda daha sık görülen ve daha farklı tedavi edilen femur boynunun daha altındaki yani intertrokanterik bölge kırıklarını anlatacağım. Kaçırmamak için abone olmayı ve destek olmak için beğenmeyi unutmayın. Hayat boyu böyle bir problemle karşılaşmamanız dileğiyle sağlıklı günler sizlerin olsun.